Merhaba, Besi'de Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu burrito yapacağız. Malzemelerimiz 2 su bardağı pirinç, 4 tavuk göğsü, lavaş, 1 konserve Meksika fasulyesi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yaprak marul, 1 bağ taze kişniş, 3 diş sarımsak, 1 kırmızı soğan ve 1 normal soğan, yarım paket krema, 1 konserve mısır, 3 lime, 2 domates, cheddar, 200 gram süzme yoğurt, tercihinize göre de jalapeno biberi. Öncelikle pirincimizi yıkayacağız. Bu içindeki fazla nişastayı akıtmasına sebep olacak ve pirinçler daha tane olacak. Şimdi kişnişleri çok ince şekilde doğrayacağız. Doğradığımız kişnişleri pilava, salsa sosa kullanacağız. Bir kenara alıp bekletebilirsiniz şimdilik. Şimdi pilavımızı pişirmeye başlayacağız. Ben zeytinyağı kullandım. Siz istediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Yağı biraz kızdırıp içine pirinci atacağız. ...3-4 dakika pirinci kavurduktan sonra suyumuzu ekleyeceğiz. 1'e 1,5 ölçü kullandığım için şu an 3 su bardağı su ekliyorum. Biraz pilavımızı düzleyeceğiz. Çok az baharatını ekleyip 20 dakika boyunca biraz pişmeye bırakacağız. Suyumuz kaynayınca, yani böyle gözükünce kapağını kapatıp pişmeye bırakabilirsiniz. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca böyle kalacak. Pilavımız pişerken biz de tavuklarımızı yapmaya başlayacağız. Tavuğu küp küp keseceğiz önce. Bu kenarındaki fazlalıkları, yağ parçalarını kesip atabilirsiniz. Tavukları kestikten sonra demir döküm bir tava tercihen. Tekrar tavayı yağlıyoruz. Zaten tavamız kızgın olduğu için yağımız da hemen ısınmış olacak. Tavuklarımızı atıyoruz. Tavukları tavaya yaydıktan sonra çok az tekrar tuz ve biberimizi atıp pişmeye bırakacağız. Şimdi baharatlayacağız. 1 yemek kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı paprika, dilerseniz 1 çay kaşığı chipotle, 2 çay kaşığı acı biber ve biraz da karabiber atıp tüm tavuklarla harmanlayacağız. Baharatladığımız tavuğu biraz daha pişirip kenara alıyoruz. Bu sırada da pilavımız zaten 20 dakika boyunca pişmişti. Suyunu çekti. Biraz alttan alıp karıştırdığımız pilavı bir bez yardımıyla tüm üstünü kapağını kapatıp kenara koyup dinlenmeye bırakıyoruz. Pilavı dinlenmeye koyduktan sonra tavuklarımızı geri alıp sarımsak ekliyoruz içine ve mısırı da ekleyip biraz daha pişirmeye devam ediyoruz. Tavuklar piştikten sonra tavayı boşaltıp tavayı henüz yıkamıyoruz. Önce soğanlarımızı yarım ay şeklinde doğrayıp tavuğu pişirdiğimiz tavaya atıyoruz. Tavuklardan kalan tavaya yapışan parçalar önemli değil. Biraz daha yağlayıp soğanı kavurduktan sonra çok az bir su yardımıyla o tavanın altına yapışan tavuk parçalarıyla ufak bir sos yapıp tavuğumuzu biraz daha sulandırıyoruz. Gördüğünüz gibi suyu atınca hemen kıvamlanan ufak bir sosumuz oluyor. Bunu da tavukla birlikte karıştırıp kenara alıyoruz. Şimdi pilavın son aşaması olan içine lime kabuğunu rendeliyoruz. Yaklaşık 3 lime kabuğu rendeleyeceğiz. Ama 1 lime'ın suyunu kullanacağız ve doğradığımız kişnişten 2 avuç kadar alıp pilava karıştıracağız. Sırada yabancıların refried beans dediği tekrar pişirilmiş fasulyelere denk geliyoruz. Konserve fasulyeler zaten pişmiş olarak satılıyor. Biz biraz daha tatlandırıp püre haline getireceğiz. Önce yağda sarımsağımız pişene kadar biraz bekliyoruz. Daha sonra Meksika fasulyelerini buraya ekleyip biraz daha pişirdikten sonra hep birlikte ezerek püre haline getireceğiz. Bunu atabileceğiniz baharatlar kimyon ve tuz ve biber. Kimyon atmasanız da olur. Sadece tuz ve biber yeterli olacaktır.
Sırada salsa için soğan ve domatesi doğrayacağız. Bunun ikisini de burunu az şekilde doğrayacağız. Yani çok ufak küp küp doğrayacağız. Bu şekilde doğramak için soğanın sadece baş ucunu kesiyorsunuz. Soğanı ikiye bölüyorsunuz ve şu an gösterdiğim gibi köküne inmeden kesikler atıyorsunuz ve sonra yatay bir şekilde bıçağınızı soğanın arasından geçiriyorsunuz. Yaklaşık 2 kat soğanınızın büyüklüğüne bağlı olarak. Domatese de aynı işlemi uyguladıktan sonra kesme tahtasını son olarak kullanacağımız marulu ince kıyma işlemine geçiyoruz. Bu salsaya girmeyecek. Bu burritonuzun içine koyabileceğiniz ekstra bir yeşillik. Şimdi ekşi kremamızı yapıyoruz. 2 tane lime'ın suyuna süzme yoğurdumuzu ekleyip çırpmaya başlıyoruz. Çok az da kıvam alması için yarım paketin belki biraz daha azı olan kremamızı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Bu aşamada biraz da tuz atabilirsiniz. Ekşi kremanın işi bitince hemen salsamıza geçiyoruz. Biraz lime suyuna domatesimizi ekliyoruz. Küp küp doğranmış soğanları ekliyoruz. Ve ince doğranmış kişnişimiz ve baharatımız olan tuzu ekliyoruz. Son olarak burritomuzun yapımına başlayacağız. Önce cheddar'ı 2 parça olarak ben koydum. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Daha sonra cheddar'ın üstüne yaklaşık 2-3 kaşık pilav koydum. Ama sizin lavaşınız daha büyükse istediğiniz büyüklük yapabilirsiniz. Lavaşın kapanması önemli burada olan. İçindekilerin miktarı değil. Pilavımızı koyduktan sonra tavuklarımızı koyuyoruz pilavımızın üstüne. Doğradığımız marulumuzdan biraz koyuyoruz. Üstüne biraz salsa, refried beans yani tekrar kızarttığımız fasulyeler. Son olarak da sour cream. Dilerseniz dediğim gibi jalapeno turşusu da koyabilirsiniz ama dikkat edin acıdır. Daha sonra kapatmak için önce kenarlardan sıkılaştırdığımıza emin oluyoruz ve ön taraftan malzemeleri tutarak gördüğünüz gibi dışarı doğru katlıyorsunuz. Malzemelerin dışarı taşmamasına emin olmak için önce altını kapatıp kapattığınız kısmı altta bırakıyorsunuz. Ve böylelikle burritonuzun yapımı bitmiş oluyor. Biz biraz daha fazla yapıp sonradan tekrar ısıtmamız gerektiği için alüminyum folyoya sarıp fırında bir yaklaşık 5-10 dakika boyunca ısıttık. Ama siz hemen yiyeceksiniz bu aşamayı atlayabilirsiniz. Ama daha sonra ısıtmak istiyorsanız alüminyum folyoya sarıp dolapta bekletebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere.